Merhaba sevgili seyircilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bir tencere yemeği hazırlamak istiyorum. Tencere yemeğimiz sizlerin isteği üzerine hazırlıyorum. Nohut yemeği hazırlayacağım. 50 gram kıyma ile 6 kişinin doyabileceği bir nohut hazırlıyorum sevgili seyircilerim. Malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası, 50 gram kıyma, 2 diş sarımsak, 1 tane soğan, 2 yeşil biber, 1 kırmızı biber. Burada 1 kilo haşlanmış nohutumuz var. 1 tatlı kaşığı içinde un var kıvamını bağlaması için. Ve bir de YouTube kanalımda daha önce hazırlamış olduğum kemik suyu, et suyu hazırlamıştım. İşte dondurucudan çıkardım. Çorbalarımızda, ondan sonra et kullanamadığımız yemeklerde vitaminimizi böylelikle almış oluyoruz sevgili seyirciler. Şimdi önce kıyma, soğan, sarımsak hepsini birlikte kavurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, zaman ekonomi zamanı. Mutfak ekonomimizi dengede tutabilmenin gayreti içerisinde olacağız sevgili seyircilerim. Normalde ben bunu kuzu etiyle ya da dana etiyle 250-300 gram etle yapardım. Ancak yaşadığımız şu anki ekonomik durumdan dolayı daha böyle az miktarlarla çok kişiyi doyurabilmenin gayreti içinde olalım diye böyle yaptım sevgili seyirciler. Evet, kıymamızı aldık şimdi tencereye. Evet, 6 kişinin doyabileceği bir yemek olacak. Ocağın ateşini yaktım. Sevgili seyircilerim, nohutu akşamdan ıslatıyoruz tuzlu sıcak suda. Sonrasında haşlıyoruz. Haşlanmış haliyle buradaki nohutumuz. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kıyma ocağa alındı. Üzerine hemen yağını da vereyim. Birazcık zeytinyağı ya da çiçek yağı hangisi varsa elinizde, evinizde ondan yararlanabilirsiniz sevgili seyircilerim. Kıyma kavrulurken soğan ve sarımsağı doğruyorum hemen. Nohut yemeğimizi 50 gram kıymayı biraz zeytinyağı ile kavurmaya başladım. 4-5 çorba kaşığı kadar zeytinyağı olabilir. 1 soğan, 2 diş sarımsak ve tuzunu ekledim. Tuzunu eklediğimiz zaman soğan çabucak yumuşuyor ve lezzetleniyor. Bakın şu anda gayet güzel oldu. 50 gram kıyma ile hazırlıyorum. 6 kişilik en ekonomik haliyle güzel bir nohut yemeği olacak sevgili seyircilerim. 6 kişilik olacak. Güzel nohudu akşamdan ıslatıyoruz. Tuzlu suda sabah güzel yıkadıktan sonra düdüklü tencerede haşlarsanız işiniz kolay olur sevgili seyirciler. Ya da en B planında konserve olarak da alabilirsiniz nohutunuzu. Şimdi salçasını ekledikten sonra burada önemli bir püf noktası sevgili seyircilerim, 1 tatlı kaşığı içerisine un verin. Daha önce YouTube'da hazırlamış olduğum fasulyeye de koymuştum 1 kaşık un. Bazı seyircilerimiz un olur mu diye yorum yapanlar olmuştu. Sonra da aynı kişiler denemişler. İçine 1 kaşık unla kıvamının bağlandığı zaman ne kadar lezzetli olduğunu, çok güzel lezzetli olur sevgili seyirciler. Biberler, salçası, un hepsi şöyle bir döndürüyorum. Aromalar ortaya çıkmış oluyor ve lezzetli oluyor bu haliyle. Hemen şimdi bakın burada et suyu ve kemik suyumuz vardı. Dondurucudan çıkardım ve döküyorum. Üzerine beyaz dokusu yağı. Kemiğin özünün yağı. Bak jöle gibi, gördünüz mü sevgili seyirciler? Bir jöle kıvamında. Çünkü doğal et suyu, ev yapımı şu jöleyi başka türlü hiçbir yerden alamazsınız. Çünkü hazır bir ürün değil. Buranın üzerine şimdi sevgili seyircilerim hemen suyunu veriyorum. Burada tam 1 litre sıcak suyum var. 1 litre sıcak suyu. Hepsini daha şu anda dökmedim. Salça ve bütün her şey karıştı. Karıştıktan sonra hepsi karıştıktan sonra şimdi nohutu veriyorum. Nohuttan sonra su ayarı yapacağım ondan dolayı. Evet, 1 kilo haşlanmış nohut. Onu da ekledim. Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun. Sana sonsuz şükürler olsun. 6 kişi dedim ama hatta 8'e doğru gidiyor sevgili seyirciler. Bakın şu güzelliğe bakın.
Biraz daha su vereyim. Ne kadar kaldı? Bir bardak kaldı. Burada toplamda o zaman 4 su bardağı su vermiş oldum. Kapağını kapatıyorum. Tuzunu vermiştim. Kontrol edeceğim ilerleyen saatlerde. Kıvamlandığı zaman iyi haşlanmış nohutlar, güzel bir lezzet, yanında pilav ve turşu oldu mu dokunmayın keyfine. Sevgili seyircilerim, nohutumuz pişti. Nohutun yanında güzel bir turşu iyi gider. Tam zamanı, kış ayında hazırlanan turşuları tam yeme vakti. Nohutla, kuru fasulyeyle harika olur. Efendim ben de şimdi hazırlamış olduğum turşuyu nohutla birlikte servis edeceğim sevgili seyircilerim. Şu güzelliğe bakın, Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor bizlere değerli seyircilerim. Evet, şimdi nohutumuz pişti. Kıvamını da sizlerle paylaşayım hemen. 6 kişilik dedik efendim. Fazlası var, eksiği yok sevgili seyircilerim. İşte kıvamın ve tanelerinin güzelliğini görüyoruz. Subhanallah. Sosunu da paylaşayım. Bak, sosundaki şu koyuluk çok önemlidir bak. Görüyor musunuz? Akıcı olursa tadı yavan olur. Ondan dolayı sevgili seyircilerim mutlaka böyle kıvamlı bir sos halinde olsun nohut kuru fasulyeniz. Evet efendim, 50 gram kıyma ile hazırladım. Sevgili seyircilerim, sizler için bugün nohut yemeğini, tencere yemeği istediniz. Elimden geldiğince bu güzel tarifi paylaşmaya çalıştım sizler için değerli seyircilerim. Allah evlerinize bolluk, bereket, huzur versin. Sizleri çok seviyorum sevgili seyircilerim. Kanalımın büyümesine bana yardımcı oluyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.